Merhaba herkese, yeni bir videoda yine pratik çözümlerle hep beraberiz. Bugünkü sorunumuz saksıların üzerinde ve saksı toprağında oluşan o küçük küçük sinekler. Ben bu sinekler için yapmamız gereken o pratik çözümü size anlatırken siz de kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. O küçük sinekler aslında bizim farkında olmadan yaptığımız küçük hatalardan kaynaklanıyor. Bunun için ilk başta çiçek toprağı seçerken çok dikkatli olmalıyız. Sağlıklı bir toprak seçmek, bunun yanı sıra çiçeklerimizi sularken saksının dibinde su birikmemesi gerekiyor. Bunu daha önceki videolarda da vurguladım. Çünkü bu sinekler ıslak ve nemli ortamlarda çok kolay ürüyorlar. Bu şekilde drenaj delikleri böyle bol bol olan saksılar tercih edin. Ayrıca saksı tabağında da su birikmesin. Biriken suyu dökelim. Çiçeğimizi bir güzel sulayalım. Çiçek yeterli miktarda ihtiyacı olan suyu alsın. Fakat saksı tabağında su birikmesin. Çünkü oluşan nem bu sineklerin oluşumunu teşvik ediyor. Bizim gördüğümüz kısım sineklenme sadece bu üst yüzeyde oluşan gördüğümüz kısım. Aslında çok fazla tehlikeli değildir o büyük sinekler. Fakat görmediğimiz kısım tehlikelidir. O küçük sineklerin toprakların içinde, bu şekilde böyle göstereyim daha iyi olacak. Toprakların içinde larva ve yavruları oluşuyor. O yavrular bu kökleri yiyerek çiçeğimize zarar veriyorlar. Bu da çiçeğin hastalanmasına sebep oluyor. Öte yandan mantar oluşumuna sebep oluyor bu sinekler. Bu yüzden sulama kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Böyle elimizi saksıya sokalım. Bayağı bir 3-4 santim. Kuruysa sulamayı yapalım. Toprak tamamen kurumadan çiçeklerinizle sulama yapmayın. Sonucunda bu küçük sinekler meydana geliyor ve kurtulmak biraz zaman alıyor. Öte yandan uyguladığımız evde yaptığımız bazı kürler de bu sineklere sebep olabiliyor. O yüzden evde hazırladığımız kürleri ayda bir kere yapalım ki onlar da bu sineklere sebep olmasın. Zaten ayda bir kere yapılması çiçek için yeterli olacaktır. Evet, sinek oluşumunu önlemek bu kadar basit. Doğru toprak ve düzenli ve dikkatli sulama yapmak, aşırı sulamadan kaçınmak sineklerin oluşumunu engellemeye yeterli. Fakat sinekler geldi. Ne yapacağız şimdi? Hemen bir eczaneye gidiyoruz ve oksijenli su alıyoruz. Bu kadar basit bir yöntemle bu sineklerden kurtuluyoruz. Oksijenli su aynı zamanda içerisinde oksijen barındırdığı için çiçek köklerine bu oksijen çok iyi gelir ve gelişimini destekler. Gelişimi durmuş, büyümesi yavaşlamış çiçekler için de aynı zamanda çok güzel bir destek olacak bu oksijenli su. Biz de bu oksijenli sudan neden faydalanmayalım, değil mi? Hem sineklerden kurtulalım hem de çiçeğimizin gelişimi için faydalı olan oksijenli suyu arada sırada vermenin bir zararı yok. Güzel gelişsinler. Peki biz bu oksijenli sudan nasıl faydalanacağız? Bunun için biraz suya ihtiyacımız var. Hiçbir şeyi direkt kullanmıyoruz bitkilere. Çünkü seyreltilmesi gerekiyor. Direkt kullanmak yakabilir çiçeğimizi. Oksijenli suyu kullanmak için ölçümüz nedir? Bir ölçü oksijenli su, onun 4 katı su. Hemen hazırlıyorum. Evet, bakın şuradaki boşluğu oksijenli suyla dolduruyorum. Bu oksijenli suyu alırken %3 olmasına dikkat edelim. Bakın burada %3 yazar. Eczaneden alırken bunu vurgularsanız iyi olur. Evet, kapağımızı da kapattık. Şimdi bu oksijenli su hem bitkimize destek olacak bitki gelişimi için hem de o sineklerden kurtaracak. Sineklerden kurtulduktan sonra buna ara verelim. Sürekli yapmayalım. Sinekler bağışıklık kazanmasın çünkü. Evet, kendi tacımı alayım. Etrafında. Sulama yaparken suyu asla çiçeğin köküne dökmeyelim. Etrafını dökelim ki kök gelişimi daha açılarak, daha güzel bir şekilde yayılarak gelişsin. Evet, bu şekilde çiçeğimizin kökünü suluyorum. Ve su buradan akmalı. Bakın. Damlıyor görüyorsanız. Bu şekilde su iyice aksın. Ondan sonra çiçeği buradan alacağım ki dibinde birikmesin. Sineklerden kurtuluncaya kadar bu şekilde bu yöntemle çiçeklerimizi sularsak eğer
o mantar oluşumuna da engel olacak. Öte yandan oksijenli su bitkimizin kök gelişimini destekleyecek ve sineksiz güzel bir saksı, güzel bir çiçeğimiz olacak. Bugünkü videomun da burada sonuna geldim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim.